Son attığım videoda ilgimi çeken bir yoruma denk geldim. Abi TikTok canlı yayında şu şekilde şehir al oyunları oynuyorlar. Ama yayıncıya soruyoruz, cevap vermiyor. Oyunun ismi ne bilmiyoruz. Bize yardımcı olabilir misin dedin. Gel kardeşim olayım. Oyunun ismi Map Chart. TikTok Live Studio'dan tut da TikFinity ayarlarına kadar ve resim görsellerine kadar yardımcı olayım. Hazırsan başlayalım. Selam canlar, ben Kubilay Can. TikTok canlı yayında keşfeti saran şehir al oyununu hepiniz görmüşsünüzdür. Ama bunun ismini öğrenene kadar imanım gevredi. Neden biliyor musunuz? Birçok yayıncıya denk geldim. Özellikle bayan yayıncı arkadaşlar. Kendinizi Eldorina veya ne bileyim Sıla Ertaş mı zannediyorsunuz? Anlamıyorum ki. Aldığın para vergisiz kaçak bir şekilde iş yapıyorsun. Bir de insanlara saygısızca yaklaşımda bulunuyorsun. Ne gerek var? Ya ne gerek var? İki kelime söyleyecek. Map chart diyecekmiş. İmanımı gevretti ya. Yok bilmem müzik kart, yok bilmem keyfim gelince oynarım. Arkadaşlar bunu banlar mısınız? Ben seni bir banlatırım. O ne oğlum, süs köpeği gibi. Şehir al oyunun hediye görsellerini ayarladım. Bunu bu şekilde paket olarak sunacağım sizlere. Videonun aşağıda bulunan açıklama kısmından linke tıklayarak indirebilirsin. Albulut.com sitesi bana aittir. Oradan indirmeniz gerekli arkadaşlar. Yani ben ekstra başka bir siteden indirtmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü Albulut sitesi e-ticaret sitesi olduğu için güvenliğini aldığım bir site. Onun için burada da aynı şekilde güvenlikli bir şekilde sizlere bu görselleri paylaşıyorum. Şimdi Map Chart'a girdiğimizde burada bir sürü görseller var. Hediye görsellerimiz var. Farklı hediye koymak istiyorsanız yukarı tarafta karta bıraktım. Şu tarafta mı oluyor? Aynen bu tarafta oluyor. O videoyu izle. Hediye görsellerimizi oradan çekebilirsin. Nasıl yapılacağını anlatıyorum orada. Bir sürü hediyeler var. Ben seçmiş olduğum hediyeler genelde yayıncıların çoğunun kullandığı hediyeleri kullandım. Bunlarmış. Ben de bunların üzerinden oturdum sizlere bu şekilde bir ekranda işte korumayı kır, şehirleri koru, tüm şehri al, 25 şehir al, 15 şehir al, 10 şehir, 6 şehir, 4 şehir, 1 şehir. Yayın eğer böyle durağan geçerse gül atarak şehirleri alabilir. En azından bu durağanlık gider. Ama kapışma konusunda adam 1-1 atması var. Bir de 4-4 atması var. Anladın mı? Arada büyük bir fark var. Kapışma olduğu zaman işin rengi değişiyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu gül bir tane. Yani birlik gül yani atar, isterse 81 tane atar şehri alır. Öyle değil işte. İşin rengi değişiyor. Adam 6 şehir attı mı? 6-6 atıyorsa adam komple alacak. Bitti yani. O gülü alsa ne, almasa ne? O adam aldı zaten alacağını. Sen ona en fazla yemeye çalışırsın. Ama bir yere kadar adam, çünkü onunla o eşit değil. Anladın mı? Yani artık o bütün şehri aldıysa senin ondan 6'şar atman lazım. Burayı anladığınızı varsayıyorum. Bu görseller hazır bir paket olduğu için sen TikTok Live Studio'ya görsel olarak yükleyeceksin. Boyutlandırmasını yapacaksın. Şimdi TikFinity'den de sizlere bir şeyler göstermek istiyorum. Ha bu arada TikFinity kullanımını bilmiyorsan kardeşim yukarı tarafta karta bıraktım. O videoyu izle, gel ondan sonra buraya şey yap. Çünkü ben buradan hızlı anlatıyorum. Anlamayabilirsin. TikFinity kullanımı rehberinde anlatıyorum her şeyi. A'dan Z'ye kadar. Şimdi burada neyimiz var? Sound Alert'sa ben ne koymuşum? Gül koymuşum. Piu piu diye ses. Sesleri siz ayarlıyorsunuz. Ben bunları koydum. İsimleri de zaten gözüküyor ekrandan. Alırsınız. Select'ten sound yapar. Buradan ismini yazarsınız. Sıkıntı yok. Kalbi koymuşuz. Donut'ı koymuşuz. Çayı koymuşuz. Ayıya kadar koymuşuz. Şu gülden ayıya kadar buraya eklemişiz sound'u. Tamam mı? Burada bir sıkıntımız yok. Actions Events'a geldiğimde arkadaşlar burada neyimiz varmış? 25 şehir al. Para tabancasından başlamışız. Tüm şehirleri koymuşuz. Şehirleri koruyu koymuşuz ve korumayı kır koymuşuz. Bir de raconu koymuşuz. 25 şehire ala tıklıyoruz. Buradan Play Audio'yu seçip Open Sound Library, yani açık kütüphane ses dosyaları var. Oradan birini seçmişim. Aşağı tarafta Show Alert User bölüm var. Buradaki de işte hediye atıldığında ekrana ne yazılsın? Sanki onun adına yazmışım. 25 şehir ekle. Kullanıcı adım username yapmışım. Orada süslü parantez username demek bir kod dilimidir ve oradaki kodda hediye atan kişinin kullanıcı adını oraya yazdırıyorum. Kullanıcı adını yazıyor ve ben de görüyorum. Ona göre aşağı tarafa birazdan anlatacağım sizlere Map Chart sistemini. İşlem yapıyor. Şu anda ben sadece hediyelerini anlatıyorum. Birazdan Map Chart oyunun nasıl oynandığını anlatacağım. Şimdi aşağı iniyorum. 3 demişim. Sonra Screen 1 seçmişim. Repeat with gift combos demişim ve save demişim. Aynı şekilde tüm şehirleri ala da bakıyoruz. Burada da ne demiş? Tüm şehirleri ver bana. Kullanıcı adını almışız yine. Aşağı iniyoruz. Duration'a 3 demişiz yine. Screen 2 vermişiz. İkinci ekran. Sonra yine repeat combo. Başka bir şey yok. Devam. Ondan sonra şehirleri koru. Tamam, burada da yine aynı. Şehirleri koru kanka. Bu da şu mantık arkadaşlar. Birisi artık herkes şehirlerini aldı. Tamam mı? Ya ben şehrimi mesela nereye almışım? Ankara'ya almışım. İstanbul'u almışım. Tamam mı? Varsayalım. Ya benim şehrimi yiyecek adam. Yememesi için ne yapmam lazım? Ben şehirlerimi korumam lazım. Kendi şehirlerimi korumam lazım. Onun için koruma atıyorum. Benden uzak dursun. Bana yaklaşmasın. Birisi de eğer gider korumayı kır atarsa işte orada yandık abicim. Tabi bu sıralamayı iyi
iyi tutman lazım. Çünkü mesela Ahmet şehirleri korumak için ellerinde kalp atmış olabilir. Mehmet de atmış olabilir. Şimdi birisi de korumaya kır attı. Hangisini kıracaksın? Tabii ki de Ahmet'i kıracaksın. Çünkü ilk atan Ahmet'ti. Ahmet'i kırabilirsin. Yani Mehmet'i kıramazsın. Bu sıralamayı iyi kafanda ayarlaman lazım. Burada da yine duration 3 var. Screen ekran 3 yapmışız. Tamam. Burada da bir şey yok. Koruma kır kısmı da yine aynı şekilde play audio. Yine korumaya kır yazmışız. 1 demişiz. Screen 4'ünü vermişiz. Racon'da bu Racon olayına gelecek olursak play audio'nun içinde zaten Racon diye bir müzik varmış. Kurtlar Vadisi müziği herhalde. Oradan bakabilirsiniz. Burada da Racon sahibi geldi. Oraya adımı yaz diyorsun. Username. Racon sahibinin adını yukarıya yazmak zorundasın. Buradan display duration 2 demişiz. Screen 5'i vermişiz. Ne vermişiz? Şapka Racon'a gitmiş. Korumayı kır. Aynen. Ellerine kalp, şehirleri koru. Bu arada şu yukarıdaki isimleri görüyorsunuz değil mi? Racon. Korumayı kır. Bak burada da aynı şekilde. Anladınız mı? Yani her hediyenin karşılığı. Para tabancası var ya, 25 şehir al. Tıklıyorsun abi. Burada ne var? Everyone yapmışız. Yani herkese açık demişiz. Hediyemizi seçmişiz. Yukarı tarafta aksiyonumuzu seçmişiz. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Yukarı taraftaki aksiyonu aşağı çağırıyoruz yani. Kısacası anlatmak istediğim bu. Birazdan TikTok Live Studio'ya geçtiğimizde anlatacağım. Bu arada bu harita oyunun linkiyle bu görselleri nereden indireceğiz diyorsanız bu iki linki de WhatsApp kanalıma bırakacağım. Aşağıda açıklamada WhatsApp kanalım var. Tıkla kardeşim oraya. Oradan senin karşına zaten bir link çıkar. Linke tıklıyorsun, seni hemen bir site karşılıyor. İndirirsin görselini. Bu siteye de ulaşırsın. Bitti, bu kadar. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. WhatsApp kanalımda aşağıda. Sitemizin ismi mapchart.net/Türkiye.html. Tamam mı? Buraya geldiğinizde burada Show Subdivision Names var. Buraya tıkladığınızda şehirlerin isimleri de yazıyor. Şimdi Ahmet'im ben. Tamam, varsayalım. Attım bir hediye. Hediyemiz işte gül attım. Buradan Ahmet'e bir renk belirt. Tamam mı? Buraya gel, Ankara'yı Ahmet'e ver mesela. Buraya geldim. Aşağı tarafta Ahmet yazdım. Tamam mı? Buraya geldi, bak görüyor musunuz? Burada bir tane Ahmet yazan bir bölüm var. Şöyle büyüt istersen. Bir tane daha renk seçtin. Yeşil. Buraya da Mehmet dedim. Tamam. Mehmet'le Ahmet kapışıyor değil mi? Şimdi sen diyeceksin ki abi şimdi ben bu rengi nasıl bulacağım? Burada bir sürü renk var. Ahmet'in rengini nasıl yapıştırayım da hızlı bir şekilde Ahmet'e şey vereyim? Öyle bir şey yapmıyorsun kardeşim. Şu mouse'un sağ klik var ya. Sağ klik kısmına geliyorsun, Ahmet'in color kısmına. Buraya sağ klik yapıyorsun ve devam ediyorsun. Mehmet'e geliyorsun. Color kısmına sağ tık yapıyorsun. Mehmet'e geliyorsun. Şimdi kapışma bu şekilde oluyor. Tamam mı? Her atıldığı hediyece sen buradan şehir veriyorsun adama. Bu sitede sadece Türkiye değil, Asya var, Avrupa var, Afrika var, işte Amerika Birleşik Devletleri var, dünya haritası var. Yani oradan da verebilirsin. Ama şu anlık genelde oynanan oyun Türkiye. Bunu ilerleyen vakitte bir de bayraklı olayı var. Yani yarısı Türk bayrağı, yarısı işte başka bir ülkenin bayrağıyla kapışmalı falan oyunu yapmışlar. Ona da bakacağım. Ama şu anlık ben size bunu bu şekilde göstermem daha uygun. Topluluk kurallarımıza aykırı bir hareket yapmayalım. Mavi var mı? Mavi alalım. Maviyi seçtim. Buraya da Sezai dedim. Burada hani o username vardı ya Tikminity'de. Oradaki adamın kullanıcı adını al, buraya ekle. Arka tarafta da bir Kurtlar Vadisi müziği. Müthiş. Millet zaten kapışıyorlar, anladın mı? Şehirler dolduktan sonra artık birbirlerini yerler. Şehirler daha dolmadan sen kalkıp da Mehmet'i Ahmet'e yedirtirsen olmaz. Çok saçma olur. Şehirler önce bir dolar. Sonra Mehmet atmaya başladığında Ahmet'i yemeye başlar. Anladın mı? İlk önce Ahmet'i yer. Sonra Ahmet'ten sonra kim var? Zaten burada bir sıralama var. Sıralamaya göre hareket edersin. Burada sırayı görüyorsun. Siz sadece chat ve atılan hediyeleri kontrol etmeniz kalıyor. Başka da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Buradan clear kısmı var. İsteyen arkadaşlar buradan dark yapabilirler. Tamam mı? Buradan farklı bir şekilde aqua yapabilirler. Arka planı değiştirebilirler. Şimdi siz ne yapacaksınız? Önemli olan bu. Arkadaşlar birçok işimiz bitti. Şimdi size gelelim TikTok Live Studio olayına. Bu ekranda görmüş olduğunuz site sizde gözüksün. Bir sıkıntı yok. Ama yayında gözükmesin. Yayında sadece bizim alacağımız kısım haritanın bir kısmı. Anladınız mı? Şu haritanın bir kısmını alacağız. Yani buraya geliyorsun, pencere ekle diyorsun. Bak pencere yakalamamış. Tamam. Buraya tıklıyorsun pencere yakalama kısmına. Ekle diyorsun. O siteyi seçiyorsun. Seçtiğin sitenin bu yukarısını, solunu ve aşağı tarafta beyaz kalan böyle saçma sapan yerlerini temizleyeceksin. Alta basılı tutarak. Tamam mı? Alta basılı tutuyorsun ve kırpıyorsun. Ekrandan kırptıktan sonra sadece Türkiye haritası ve aşağıda da biraz boşluk bırak. Çünkü isimler yazacak ya. Orası kalıyor. Başka da hiçbir şey kalmıyor. İsteyen dünya haritasını da yapabilir. İsteyen Amerika Birleşik Devletleri'ni de yapabilir. Asya'yı da yapabilir. Avrupa'yı da yapabilir. Şimdi gelelim Tikfinity'de bu Screen 1, Screen 2 kaç tane Screen'ımız varmış? Bakalım abi. 5 tane Screen'ımız var. Tamam mı? Şimdi gelelim bu Screen'lara. Screen 5'e kadar şu an ready diyor. Sizde offline yazacak. Eklediğimden dolayı burada var. Ekledim bağlantıları. Sizde eklenmemiştir. Onun için sizde offline yazacak. Screen 5'e kadar aksiyonumuz var. Buradan Screen 1'in URL'sine bir kez tıklıyorsunuz. Kopyalandı. Geliyorsun buraya. Buradan artıya basıyorsun. Bağlantı ekle diyorsun.
tıklıyorsun buraya yapıştırıyorsun o kopyaladığını. Tamam mı? CTRL-V deyip yapıştırıyorsun. Kaynağı ekle diyorsun. Bu kadar. İsmini istersen buradan nereden lan o? Yeniden adlandır dersin, oradan adlandırırsın. Artık o hangisine aitse. Sonra boyutlandırması sana kalmış. Tamam. Burada mesela racon sahibin adı. Bak bu metin. Tamam mı? Buraya geliyorsun, artıya basıyorsun. Metin bölümü. Bu metin bölümünü bastığında, tamam mı? Bunu seçtiğinde karşına şu şekilde bir şey geliyor. Mesela ben racon sahibi Leyla Nur Güler demişim. Çarpı bir tane o şapka var ya, ondan attı. İşte fontunu belirlersin. İşte rengini belirlersin. Yazı tipini belirlersin. Boyutunu, altı çizili mi olsun olmasın mı? İşte hizalaması falanları filanları, böyle yatayı dikeyi ayarlarsın, anladın mı? Tickfinity'de bilmeyenler için söyleyeyim. Bir önceki videoda da anlattım. Sound Alert, bu Tickfinity arka plandan açık kalacak. Tickfinity'den çalıyor bu Sound Alert. Tamam mı? Yani buna herhangi bir şekilde TikTok Live'a bir şey vermene gerek yok. Sen sadece kayıt oluyorsun, tamam mı? Tickfinity ayarlarını önceden anlatmıştım. Önce kaydını oluyorsun. Sonra yayını açıyorsun. Yayını açtıktan sonra yukarı taraftan connect diyorsun. Live oluyor yukarısı. Artık bu arka plandan çalışıyor. Sen yayındayken birisi ayı attığında otomatik buradan bir ses gelecek. Sen rahat ol. Ama bizim aksiyon kısmı. Çünkü bizim aksiyonda neyimiz var? Abi yazı çıkacak ekrana, değil mi? Şimdi burada sound'da olmuyor. Sound'da neden olmuyor? Burası sadece ses için. Pro modu kullanan arkadaşlar create new action deyip devam ettirebilir. Burayla herhangi bir şekilde ekrana bir yazıdır, işte ne bileyim bir GIF oynamasıdır, video oynaması olmaz. Sadece o aksiyon events'ta olur, başka da bir şey de olmaz. Dediğim gibi bağlantıları tek tek kopyalayacaksın. Screen 2, Screen 3. Dediğim gibi bu şekilde artıya basıp bağlantıyı ekleyip boyutlandırmalarını yapıyorsun. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Ben her seferde sizlere video çekerken banlı oluyorum. Kusura bakmayın, yapacak bir şey yok. Umarım bu videoda anlamışsınızdır, birçok şeyi anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, dostça kalın diyorum. Peki size soruyorum. Bundan sonra hangi yayını merak ediyorsunuz? Yorumlarda yaz. Bekliyorum. Ne diyoruz? Ben senin ekranım. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.